değil mi adam ya? Burada 500 tane araba var. Şu anda 500 tane araba var burada. Hepsi bağlı. Hacizli. Bunlar hep hacizli yani. Bir insan işini sevmeyip de işe gönülsüz işe gelirse o insan yani o işi yapamaz. Ben seviyorum. 6 senedir otobaktayım. 6 senedir işimi yapıyorum yani. Gerçekten diyorum. Adam gibi, insan gibi harfiyen işimi yapıyorum yani. 1979'da tatlı satmaya gittim arkadaşın yanına. Oraya vardık. Yatacak yeri yok. 3-4 arkadaş beraberiz. Öylelikle sabah saat 6'da kaldırdılar. Yemek, sabah kahvaltı yok. Gazi Osman Paşa'da bir tane Alemdar sineması vardı. Oraya takılırdım ben devamlı. Yani tatlıyı orada satardım. Satamadım, bir mahallelere dolaşırdım. O zaman tatlı 1 lira mıydı neydi? Öyle bir şeydi. 1 lira mıydı? 1 lira değil ya. Yani şimdikinin 10 kuruşu nedir? 10 kuruş o zaman. Şimdi ben boşuna çalışmam. Hamballık yapmam ben. Yani kendime meslek edinmem gerekiyor. Bir gün sıkıldım. Bir ustam vardı. Birisi horoz dönüştürürdü. Bir tanesi abdest namaz kılırdı. Yani çok değerli bir insanlardı bunlar. Sağ olsunlar evinde kalırdık. Akşamları da böyle kasada para var, kumar oynardık. Yani kırgırına yani. Yani paramızı kazansa da paramızı geri verirdi adam. Çocuk biz yani o zaman çocuğuz yani. Sen bu dövmeyi yarım bıraktırdın öyle mi? Dövmeyi kölgesi yapıp böyle kölgeli de olması gerekiyor. Hı hı. Sen onu istemedin. Onu istemedim yani yaş ilerledi şimdi yani böyle yaşımıza göre ayıp oluyor toplum içine varıyoruz. Yani ayıp oluyor yani. Sen... Ha kız gençlerin de hoşuna gidiyor yani. Dayı biz de yaptıralım diyor. Sonra o Nihat'ın yanına vardım Allah rahmet eylesin dedim ya ölmüştü. Ya Kamil dedi sen dedi akıllı çocuksun. Sen bana çok kıyam oldu. Yani benim ustamdı o. O da ekmek fırını açmış. Neden ekmek fırını açtı? Benim param açtı ekmek fırınına. Ben Roket Mehmet diye kulüpçü vardı. Onun yanında çalıştım. O siroz hastalığına yakalanınca anahtarı bana verdi. Dedi Kamil kulüp sen çalıştır dedi. Zar oynanıyor o zamanlar. Zar konumunu öğrendim ben. Zar ne olur, ne kazanır bilmiyordum. Sonra bu Bakırköy'de Tayfun abi diye birisi vardı. Onun evi vardı. O da kulüpçüydü. Bir gün onun evinde yatıyordum ben. Kulüpçü dedi, kumarhane. Yani adam hem mekanı vardı hem de akşam kumarlara çıkıyordu. Ama çay da güzel olmuş ha. Baksana şu çaya bak ya. Tavşan kanı amına koyayım. Benim içtiğim çay dilimi kesecek. Böyle abdest suyu gibi çay içmem ben. Al yiyelim al. Yak. Yaktığımız iç. Akşam kumarhanede gelince beraber yatıyoruz. Onun kendi odası vardı, benim kendi odam vardı. Sonra bir gün bana para verdi. Dedi ki Kamil dayı geç oyna dedi.
Yemin olsun bütün kulüpçüler kumar oynuyor. Para gani. O zaman mark vardı. Dolar değil, mark vardı. Ya arkadaş, her attığım 5 düşüş, 5 düşüş. Ben bilmiyorum yani kim ne kazandı, ne oluyor, kim kazanıyor bilmiyorum. Bana sadece diyorlar ki zara at, manocu algısını vergisini manocu biliyor. 3000 mark mark kazandım. 3000 mark. Masa komple mark oldu böyle. Markın ne olduğunu bilmiyorum. Vatandaş çantayla gelmiş para, markla. Adam koymuş marka, kendi de oynamıyor ha. Bir başkasını oynatıyor. Başkasını oynatıyor. Adam da öyle bir zevk alıyor adam. Çünkü adam markı, 2 markı Almanya'dan gelmiş, çantada para var ya, 2 tane demedi, arkalı önlü. Yar dedi burayı. O malı satan adam da dedi ki biraz serin gel dedi. O adam da dedi ki biraz da kaybetti ya. Dedi serin dışarıda dedi. Dışarıda serinleyeceksin dedi. Ağzından küfür de çıktı. Vay işte sen bana küfür ettin. Anan, tanan birbirini bıçakladılar. O ona silah çekti. O ona bıçak çekti. Amına koyayım kan gözeyi götürdü ortalık. Bütün müşteri dağıldı. Millet kaçıştı. Bir ben kaldım. Canım hayırlı geceler diyorum sana. İnternetin var mı yok mu? Bir tane konuşma yapmışım dinlemişsin şu anda. 2 tanesini dinlememişsin. Canım benim arıyorum cevap ver bana. Yani bunun mesajı okursan bana cevap ver. Şu anda çekim yapıyorum bu saatte. Dedim ya sana televizyona çıkacağım diye. Şuraya baktık bir ya. Şöyle baktık. Kocatan'a geldim. İşte kahvelere giderdim. Hanım kazan yakardı. Yani çok, o insanın da çok emeği oldu. Yani bütün biraz ibnelik var bende yani o konu için. Çünkü zaafımız var. Kumara zaafımız var. Apartmanın aidat parasını topladım. Gittim kahveye. Bütün aidat parasını kumara veririm. Kömür parasını düşünsene bir. Emanet para. Yarın sabah yöneticiye para vereceğim. Yöneticiye para vereceğim, o da kömürcüye götürüp verecek. Bende para yok. Geçmiş gün 300 lira mı 400 lira mı birisi para bırakır. Tekrardan kömür parası hanıma. O parayı da tekrardan alırım 62.000 lira. Hiç unutmuyorum. Orada da kurnazlar varmış. Kağıt cambazları varmış. Baktım kılıç atıyorlar. Yemin olsun sabah 3 gece 3 gündüz kumara devam ettim ben. Gözlerim kan çanağı oldu. Yani kağıttan başka bir şey görmüyorum ben. Aksisine kaybedersin. Çünkü emanet para. Rahat oynayamazsın kumara. Acaba kaybeder miyim korkusu var içinde. Bu ne alet zarda? Sen korkuyorsun ya. Aksisine kötü gelir. Ben mesela kumar oynadığım zaman kafayı çekerim. Kafayı çekerim. Zar elimden nasıl çıkarsa çıksın. Hiç umurumda değil. Kötü mü gelecek, iyi mi gelecek? Hiç siklemem yani. Tamam aşkım. Tamam diyorsun ya. Nasıl? Tamam tuttum da. Tamam. Tamam. Çalışanlara geceler. Hayırlı geceler canım benim. Hadi görüşmek üzere. Kapat öyle. Tamam kapatıyorum hadi. Kumarcı arkadaşınla gezersen kumarcı olursun. İçkiciyle gezersen içkici olursun. Hocayla gezersen hoca olursun. Biz doğru insanı seçmedik. Nerede boktan adam var? Onu bulduk. Sünger gibi çektik kendimizi.
26 senelik evliliğim vardı. 26 senelik. Bak şu anda kimsem yok. Tek başıma yaşıyorum. Tek başıma. Yani kafasızlık bende. Kafasızlık bende. Allah akıl vermiş, beyin vermiş. Bak şu anda ben 6 senedir bekarım. Hadi ki bekar mı geziyorsun? Hayır. Ben de var 40 sene arkadaş. Bayan arkadaş. Ama hiçbirinin kuyruğuna dedirttirmiyorum. Senden ayrı bir konuşuyorum, ondan bir ayrı konuşuyorum, ondan bir ayrı konuşuyorum. Bende eroin yok, esrar yok, o yok, bu yok. Ama herkes bal tutan parmağını yalar. Kısmet değilmiş bazı şeyler. Ya yenecek ekmek varsa yersin. Dayak bile kısmetten iniyor ya. Dayak bile kısmetten iniyor, düşünsene. Şimdi şurada oturuyoruz yani. Kısmetimiz olsa dayak yeriz yani şu anda. Doğru mu? Demek ki kısmetimiz de yok.